14 Mayıs seçimleri öncesi çevrenizdeki insanlar size sence nasıl sonuçlanacak sorusunu sormuş olabilir. Tabii siz de doğru yahut yanlış, yakın yahut uzak bir tahminde bulunmuşsunuzdur. Tahminleriniz tuttu mu inanın bilmiyorum. Ancak kimsenin sizi nasıl tahmin edemedin diye eleştirmeye hakkı olduğunu sanmıyorum. Hadi diyelim ki eleştirdiler. Siz diyebilirsiniz ki abi benim işim mi bu? Tahmin ettim, yanıldım işte. Söz konusu sorulara bu cevap veremeyecek çok az sayıda insan, hatta daha doğrusu kurum var. İlk akla geleni hemen söyleyeyim. Anket şirketleri. Seçim sonuçları için kazanan, kaybeden, beklediğini bulamayan, umut veren gibi çok sayıda farklı başlık altında tarafları değerlendirebilme şansımız olsa da kesin olan bir tabloya da sahibiz. Çok sayıda anket firması resmen başarısız oldu. Hatta verileştirerek söyleyeyim. 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde anket şirketlerinin yaklaşık %95'i başarısız oldu. Sonuçların tahminlerden uzak olması bir kenara dursun, birçok anket şirketi 180 derecelik bir farkla sonuçları tahmin edemedi. Bu içerikte anket şirketlerinin nasıl çalıştığını ve neden başarısız olmuş olabileceklerini değerlendireceğiz. Her şeye en baştan başlayalım. Tarihte bilinen ilk anketin ne zaman ve niçin yapıldığını biliyor muydunuz? 1834 yılındayız. Londra İstatistik Topluluğu yaptığı bir toplantıda kimin hangi işi yaptığını bilmenin birçok işveren için mantıklı olacağını düşündü. Bu bilgileri şirketlerle paylaşıp para kazanabileceklerine eminlerdi. Öyle de oldu. Kapı kapı dolaşıp insanlara meslekleri soruldu. Manchester'da neredeyse çalmadık kapı bırakmamışlardı. 25 kişilik bir ekiple bir ay boyunca hemen herkesten toplanan veriler yazıya döküldü. Ortaya çıkan rapor hem devlet yetkilileri hem de çok sayıda iş yeriyle paylaşılmıştı. Bu bilinen ilk geniş çaplı anket olarak tarihe geçti. Dünya geniş çaplı seçim anketlerinin başlangıcı için ise 1950'leri beklemek zorundaydı. İlerleyen her 10 yılda seçim anketi yapan şirketlerin sayısı ve nitelikleri de büyük ölçüde artmış oldu. Tarihi süreçten de bahsettikten sonra seçim anketlerinin genel amaçlarına da mutlaka değinmeliyiz. Öncelikle bu anketler genel olarak insanların yapılacak seçimlerden önce belli konulardaki kanaatlerini ve düşüncelerini ölçmek, siyasi eğilimlerini kavramak, oy verebilecekleri yahut vermeyecekleri adayları gözlemlemek için belli gruplar üzerinde yapılıyor. Amaç da toplumun geneli hakkında bilgi sahibi olmak. Tabii bu sözlük tanımı. Çok sayıda farklı metodoloji yahut yaklaşımda şirketler tarafından bir fiil kullanılmaya devam ediyor. Burayı da biraz daha açayım istiyorum. Size şimdi örneklemden bahsedeceğim. Örneklem grup, anket sorularının yöneltileceği ve toplumu temsil ettiğine inanılan kişilerden oluşuyor. Bunu söylememiz bile örneklemi doğru belirlemenin ne kadar önemli olduğunu neredeyse ispatlıyor. Örneklem belirlemek için iki geçerli yöntem var. Birincisi katmanlı, tabakalı bir belirleme sürecine tekabül ediyor. Birkaç farklı grup özellikle seçilip sonuçlar anlamlı hale getirilmeye çalışılıyor. İkinci grup ise yine sıkça kullanılan bir yöntemle belirleniyor. Rastgele örneklemle. Bu seçenekte etrafa gelişigüzel bakılıp kim olduğu önemsenmeden sorular yöneltiliyor. Örneklemi kurduk diyelim. Sıra bu örneklem ile hangi yollar üzerinden ve hangi sorularla iletişime geçileceği meselesine geliyor. Ölçülmek istenen şeyin ne olduğu, nasıl olabileceği ve hangi soruların bu ölçülecek olanı daha net bir şekilde ortaya çıkaracağı üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen anket örnekleme yöneltiliyor. Kimi ülkelerde sabit hat kullanım yaygınlığına göre hala telefonla anketörlük yaygın bir biçimde yapılırken, kimi ülkelerde gelişmiş internet vasıtasıyla kişilere daha özgür bir katılım imkanı tanınabiliyor. İnternet üzerinden yapılan anketlerin güvenilirliği ve temsil kapasitesi de anket şirketlerinin fazlasıyla dikkatini çekiyor. İletişim yöntemleri de bulunduktan sonra toplanan verilerin anlamlı hale getirilmesi işi başlıyor. Rastgele veriler mantıklı bilgilere dönüştürülüyor, yanıtların doğru değerlendirilmesine başlanıyor ve analiz süreçleri sonuçlanmış oluyor. Konumuz seçim anketleri olduğu için sizi fazlaca bilgiye boğmak istemesem de bazı şeyler net olsun istiyorum. Önce şunu söylemeliyim ki seçim anketlerinde başarı oranını en net etkileyen faktörlerin başında kararsız oyların dağıtılması geliyor. Kararsız seçmenin oyu dağıtılırken adayların mevcut yüzdelerine göre kararsız sayısını oranlayıp adaylara dağıtma, önceki seçim paternlerini dikkate alarak kararsız seçmenin oyunu dağıtma, tekrar iletişime geçerek spesifik sorular yöneltme veya bilmiyorum, fikrim yok seçeneğiyle bu seçmeni örneklemden çıkarma yöntemi izlenebiliyor. Mevcut oy oranlarına göre veya önceki seçimlerde kararsız seçmenin dağıtılması sonuçların olumsuz yönde etkilenmesine neden olabiliyor. Tekrar iletişime geçilerek spesifik soruların yöneltilmesi yöntemi her seçmende etkili sonuç vermese de uygulanan en makul yöntem diyebiliriz.
Bir örnek verelim. İlk etapta seçmene yöneltilen soru, gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz iken A ile B adayları arasında kimi seçerdiniz sorusuna geçişten bahsedebiliriz. Bu durum seçmenin iki aday arasından birini seçmeye daha meyilli olmasını sağlarken sonuçların etkilenmesine de neden olabileceği için tekrar sorarken seçmen davranışının iyi analiz edilebileceği ve en az düzeyde tesir altında kalacağı sorular belirlenmesi de çok önemli. Çalışmanın sonunda anket şirketlerinin elde ettiği sonuçların sağlamasını yapma zorunluluğu da çok kritik. Bu sağlamanın gerçekleşmesi için ise öncelikle elde edilen verilerin bariz hatalardan, uyuşmazlıklardan ya da eksik bilgilerden temizlenmesi gerekliliği karşımıza çıkıyor. Seçim anketi dendiğinde en çok merak edilen ve bu süreçlere dair güveni sarsabilen gerçeklerden biri de maddi kaygılar diyebiliriz. Yani anket şirketlerinin gelir kalemleri de birçok insan tarafından yoğun bir biçimde merak ediliyor. Burada şirketlerin yalnızca politik konularda değil, genel itibariyle toplum veya bir grubun kanaatinin ölçülmesi maksadıyla gelirler elde edebildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak konularda sürekli anketlerin yürütülmesi ve özellikle takip anketleri üyelik sistemleri doğurabiliyor. Ayrıca akademik hibe ve burslarda makalelerde kullanılan verilerle iş yapan anket şirketleri için gayet kullanılabilir durumda. Anket şirketlerini genel anlamıyla değerlendirdikten hemen sonra 14 Mayıs seçimlerinde çok sayıda şirketin başarısız olma nedenlerine bakalım. Bu konuda çok sayıda şirketin üst düzey yöneticisinin kamuoyuna yansıyan açıklamaları önemli bir referans noktası. Bunların büyük bölümü tarafından dile getirilen gerekçeleri sıralayalım. İlk adımda karşımıza deprem bölgesindeki sosyolojinin iyi okunamaması geliyor. MAK araştırma şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat bu konuda şöyle diyor: "Anket çalışmasını yüz yüze yapamadık. O bölgeye yönelik çalışma daha çok telefonla yapıldı. Depremin yansımalarının o bölgede seçmenin davranışına nasıl etki ettiğini göremedik. Deprem bölgesinin ne istediğini tam olarak anlayamadık." Bu, diğer birçok anket şirketini de yanlış yönlendiren önemli unsurlardan biri olarak karşımızdaydı. İkinci sırada ise özellikle sosyal medyada linç seviyesine ulaşan baskı ortamını gösterebiliriz. Birçok insan yoğun tepkiler dolayısıyla desteklediği tarafı açıklamaktan uzaklaştı. Burada çok sayıda yankı odasının da etkili olduğunu söylemeliyiz. Üçüncü sırada ise yöntemlerin doğru seçilmemesiyle karşılaşıyoruz. Özellikle dijital anketler ve telefon görüşmeleriyle alınan verilerin işlenememesi sonuçlar ve tahminler arasında derin bir uçurum doğurdu. Dördüncü adımda bir adayın son düzlükte seçimden çekilmesi ve 72 saat içerisinde gerçekleşebilecek kaymaların anket şirketleri tarafından doğru planlanmamasını gösterebiliriz. Beşinci adımda ise, ki bu adımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örneğini de birazdan konuşacağız, seçmeni etkileme motivasyonu yer alıyor. Bir kısım anket şirketleri, daha doğrusu bu şirketlerin sahipleri, kendilerine yakın olan ismin yarış içerisinde önde olduğu düşüncesini yayarak ciddi bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Bu birçok ülkede, özellikle bazı şirketler özelinde sık sık yaşanan bir durum. Biz en net örneklerden biri için 2016'ya gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım 2016'da bir seçim gerçekleşti. Donald Trump, Hillary Clinton'a karşı tüm oyların %46'sını alıp 2 puan geride gözükse dahi kritik eyaletlerin tamamını kazandığından çoğunluk için gerektiği 270 seçici oyu 34 farkla geçerek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmayı başardı. Peki Trump'ın zaferiyle biten bu seçim süreci öncesi ABD'li anket şirketleri ne diyordu? %90'a yakın bir oranla Clinton'ın kazanacağını söyleyen anketler yayınlanıyor, hemen herkes Clinton galibiyetine kesin gözüyle bakıyordu. Hatta öyle ki Clinton'ın seçim çalışmalarının büyük bölümü de anket şirketlerinin verileri üzerinden şekillenmişti. 8 Kasım günü gelip seçim sonuçlandığında birçok anket şirketi öz eleştiri yayınlayarak hatasını kabul etmiş, hatta bir kısmı bu alandan silinmişti. Bu arada dünyada seçim anketleri dendiğinde tüm oyunu değiştiren ve hatta o dönem için anket şirketlerinin çalışma sistemlerini bile baştan sona yenileyen bir teoriden de bahsetmek istiyorum. Söz konusu teorinin ismi utangaç muhafazakar etmeni. 1990'ların Britanya'sındayız. O dönem Tory'ler olarak bilinen Muhafazakar Parti'nin oyları seçim öncesi anketlerde kelimenin tam anlamıyla kaybeder vaziyetteydi. 1992 genel seçimi öncesi yapılan son anketlerin tamamında İşçi Partisi Muhafazakar Parti'nin önünde çıkıyordu. En iyimser anket bile en az %1'lik bir farkla İşçi Partisi kazanacak diyordu. Seçim günü geldi çattı ve Muhafazakar Parti %7.6'lık bir farkla kazandı.
Çoğu anketör 1992'de yaşanan başarısızlıktan sonra kullana geldikleri yöntemler dizgisini değiştirmişti. Hatta bu olay sonrası birçok şirketin yetkilisi soru soruş biçimlerini ve cevapları değerlendirmeyi yeniden gözden geçirmeye başlamıştı. Evet, uzunca bir süredir en sık konuştuğumuz konuların başında gelen anketler meselesini detaylıca konuştuğumuzu, teknik detayları da netleştirdiğimizi düşünüyorum. Siz Çok Net'in yeni bölümünde hangi konuyu işlememizi istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 14 Mayıs seçimlerinde çok sayıda şirketin başarısız olma nedenlerine bakalım. Bu konuda çok sayıda şirketin üst düzey yöneticisinin kamuoyuna yansıyan açıklamaları önemli bir referans noktası. Bunların büyük bölümü tarafından dile getirilen gerekçeleri sıralayalım. İlk adımda karşımıza deprem bölgesindeki sosyolojinin iyi okunamaması geliyor.